Size bir soru. Bir ülkeyi ele geçirmek isteseniz ne yaparsınız? Ordularınızı mı gönderirsiniz? Tanklarla sınırları mı geçersiniz? Yoksa o ülkenin ekonomisini mi çökertirsiniz? Eğer adınız Donald Trump'sa bunların hiçbiriyle uğraşmazsınız. Sadece haritayı önünüze açar, o ülkenin toprağının altında ne olduğuna bakarsınız. Ve eğer aradığınızı bulursanız o ülkeyi satın almaya çalışırsınız. Şaka yapmıyoruz. Hatırlayın. Grönland'ı satın almak istediğinde herkes gülmüştü, değil mi? Ama aslında o gün kimsenin görmediği bir gerçeği, yeni dünyanın hazine haritasını o görmüştü. Petrol savaşlarını unutun. O devir kapandı. Artık devir, adını bile telaffuz edemediğimiz, periyodik tablonun en ücra köşesindeki elementlerin savaşı. Ve Trump, Beyaz Saray'a sadece siyaset yapmaya değil, dünyanın en büyük maden anlaşmasını imzalamaya geliyor olabilir. Peki Amerika'nın yeni hedefinde hangi ülkeler var? Sizin telefonunuzun, elektrikli arabanızın, hatta milli füzelerin kaderi Trump'ın bu yeni listesine bağlı olabilir. Kemerlerinizi bağlayın. Abone olduysanız Trump'ın maden diplomasisine ve yer altındaki o gizli savaşa yakından bakıyoruz. Trump'ı seviyorsunuzdur ya da nefret ediyorsunuzdur. Orası size kalmış. Ama kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Adam olaylara bir politikacı gibi değil, bir emlak kralı gibi bakıyor. Birçoğumuz haritaya baktığında sınırlar, başkentler, bayraklar görüyoruz. Trump ise baktığında fırsat arazileri, değerlenmesi muhtemel arsalar ve en önemlisi tedarik zinciri görüyor. Biliyorsunuz, dünya son 100 yılını petrol için birbirini yiyerek geçirdi. Orta Doğu'nun kaderi o siyah sıvıya bağlıydı. Ama oyun değişti. Artık mesele sadece arabanın deposuna koyduğunuz benzin değil. Mesele o arabayı elektrikli yapan batarya. Geleceğin teknolojileri petrol değil, toprağın derinliklerinde saklı kritik elementlerle çalışıyor. Mesele cebinizdeki iPhone'un ekranı, F-35 uçaklarının radarı, hatta evinizdeki akıllı süpürgenin çipi. Bugün bir iPhone'un içinde 9 farklı nadir element var. Bir Tesla bataryası için 10 kilogram lityum, 14 kilogram nikel, 20 kilogram grafit gerekiyor. Hangi alanlar diye baktığımızda bu teknoloji branşları lensler, motorlar, savunma sanayisi anlamında, yeşil dönüşüm anlamında, mıknatıslar anlamında yüksek alaşım gerektiren bütün o madenlere sahip olmak zorundasınız. İşte Trump'ın ve arkasındaki o devasa Amerikan strateji mekanizmasının gördüğü şey şu. Geleceği petrol şeyhleri değil, nadir toprak elementlerine sahip olanlar yönetecek. Ve işin korkutucu yanı ne biliyor musunuz? Bu elementler sandığınız gibi her yerde yok. Ve olan yerlerin çoğu da Amerika'nın ya düşmanı ya da rakibi. Nadir bulunan elementlerin bir küresel değeri var. Şu an 200 milyar dolar bir ticaret hacmi. Ve totalde bu Çin'in potansiyeli. Totalde 2030'da da 25-30 milyar dolarlık bir küresel hacimden bahsediyoruz. Trump'ın önce Amerika sloganı aslında önce Amerika'nın madenleri demek. Bu nedenle artık enerji güvenliği değil, maden güvenliği konuşuluyor. Dünya yeni bir jeopolitik kavşaktan geçerken güç dengeleri yavaş ama köklü bir şekilde değişiyor. Şimdi gelin Trump'ın o meşhur Grönland teklifini bir hatırlayalım. 2019 yılıydı. Trump çıktı ve Danimarka'ya Grönland'ı bize satar mısınız dedi. Medya dalga geçti. Karikatürler çizildi. Danimarka Başbakanı saçmalamayın dedi. Ama Trump bir delilik yapmıyordu. Tam tersine belki de başkanlığı dönemindeki en stratejik hamleyi düşünmüştü. Derin deniz madenciliği ve bu da Grönland üzerinden olacak. Ve Grönland üzerinden bir tek ABD zaten o anlaşmaya imza atmadı. Derin deniz madenciliğindeki o nadir bulunan elementlerinde hem tedariğin hem işleyişinde uzman olmak istiyor Trump ve böylece kaybettiği yılların acısını çıkarmak istiyor. Çünkü Grönland, buzulların altında eriyen dünya ile birlikte ortaya çıkan devasa nadir toprak elementi rezervlerine sahip. Çin'in tekelini kırmak için o buzlu adaya ihtiyaçları var. Trump bir tüccar olarak malın değerini görmüştü. Alamadı belki ama niyetini belli etti. Peki neden bu kadar açlar? Neden Trump ve ekibi harıl harıl maden arıyor? Cevap çok basit. Çin. Şu an dünya üzerindeki nadir toprak elementlerinin işlenmesi konusunda Çin %85-90'lık bir tekele sahip. Yani musluğun başı Pekin'de. Çin dünyaya
giriyor ve bu pazarda büyük yatırımlar yapıyor. ABD baştan bunu çok önemsemiyor ama ve işin ilginç tarafı ABD 2000'li yılların başında üretimi bırakıyor. Üretimi bırakınca Çin bir taraftan üretiyor, bir taraftan işlemesini yapıyor ve bu alanda da dünya devi haline geliyor. Yarın bir gün Çin Devlet Başbakanı Xi Jinping, Amerika'ya maden satışını durduruyorum derse Silikon Vadisi stop eder. Lockheed Martin uçak üretemez. Tesla batarya bulamaz. Trump'ın Çin'le başlattığı ticaret savaşlarını sadece soya fasulyesi ya da vergi oranları sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Olay tamamen bu bağımlılığı bitirmek üzerine kurulu. Trump ikinci döneminde şu stratejiyi güdüyor. Çin'e muhtaç olacağımıza gider kaynağını yerinden alırız. Bu ne demek? Çin'in Afrika'da, Güney Amerika'da ve Asya'da kurduğu maden hegemonyasına Amerika balyozla girecek demek. Artık diplomatik nezaket devri bitiyor. Sadece benim olacak devri başlıyor. Şimdi size Trump'ın ve Pentagon'un radarındaki belki de birçoğumuzun ismini savaşlarla veya krizlerle duyduğu ama aslında yeraltı hazinesi olan o ülkeleri tek tek sayalım. Listede duyduklarınıza çok şaşıracaksınız. İlk durağımız Afganistan. Evet, yanlış duymadınız. Yıllarca süren savaş, Taliban'ın geri dönüşü, o kaotik havaalanı görüntüleri. Hepimiz Amerika Afganistan'dan kaçtı, yenildi dedik değil mi? Askeri olarak çekilmiş olabilirler ama gözleri hala orada. Neden mi? Çünkü Afganistan'ın yeraltı zenginliği Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre tam 1 trilyon doların üzerinde. Hatta bazı tahminlere göre 3 trilyon dolar. Ve burada ne var biliyor musunuz? Lityum. Bu yeraltı hazinesi bugünün petrolü. Bataryaların kalbi ve Afganistan için Pentagon'un 2010 yılında hazırladığı bir iç yazışmada ne deniliyor biliyor musunuz? Lityumun Suudi Arabistan'ı. Düşünün, Suudi Arabistan petrol için neyse Afganistan için o olabilir. Trump başkanlığı döneminde de bunu sık sık dile getirdi. Neden oradaki zenginliği bırakıyoruz diye sordu. Şimdi Taliban yönetimi Çin'le flört ediyor bu madenler için. Ama Trump'ın tüccar zihniyeti gerekirse Taliban'la bile al gülüm ver gülüm masasına oturup o lityumu Çin'e kaptırmamak üzerine kurulu olabilir. Veya oradaki istikrarsızlığı kullanarak maden bölgelerine farklı operasyonlar planlayabilir. Afganistan sadece toz ve toprak değil, geleceğin enerjisi orada yatıyor. Gelelim günümüzün en sıcak noktasına, Ukrayna. Rusya neden Ukrayna'ya girdi? Sadece NATO genişlemesi mi? Tarihsel bağlar mı? Geçtiğimiz günlerde Trump'a çok yakın bir isim, Senatör Lindsey Graham televizyonda ağzından bir baklayı çıkardı. Dedi ki, Ukrayna'da 10 ila 12 trilyon dolarlık kritik maden rezervi var. Bunu Putin'e kaptıramayız. İnanılmaz bir itiraf değil mi? Demokrasi için, özgürlük için Ukrayna'yı savunuyoruz söyleminin arkasında 12 trilyon dolarlık titanyum ve lityum gerçeği yatıyor. Özellikle titanyum, uçak ve füze yapımında hayati önem taşıyor ve Ukrayna bu konuda Avrupa'nın en zenginlerinden. Trump'ın savaşı 24 saatte bitiririm iddiasının altında yatan pazarlık masasında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ziyade bu madenlerin işletme hakkının kime verileceği olabilir. Donbas bölgesi, yani Rusya'nın şu an kontrol ettiği o sanayi bölgesi tam da bu madenlerin kalbi. Trump Ukrayna'ya bakarken Zelenski'yi değil, yerin altındaki o trilyonları görüyor. Trump bildiği bütün tuşlara basıyor. Bir taraftan 1,5 milyon ton olan Grönland'a, diğer taraftan da Ukrayna Savaşı'nın içine dahil olarak o hani Rusya'nın işgal ettiği bölgedeki %70 olan nadir bulunan elementlerin %60'ı benim diyor. O yüzden de Rusya planını destekliyor. Ve planını Amerika'nın bu kaynaklara erişimi üzerine kuruyor. Haritamızı biraz daha batıya, Güney Amerika'ya çevirelim. Şili, Arjantin ve Bolivya. Bu üç ülkeye lityum üçgeni deniyor. Dünyadaki rezervlerin neredeyse %60'ı burada. Hatırlarsanız Bolivya'da bir darbe girişimi olmuştu. Devlet Başkanı Evo Morales devrilmişti. O dönemde Morales, beni lityum için devirdiler. Madenlerimizi Amerika'ya peşkeş çekmedim demişti. Hatta Elon Musk'ın o dönem sosyal medyada istediğimize darbe yaparız, aşın bunları minvalinde sildiği bir tweet'i çok konuşulmuştu. Trump ve Elon Musk arasındaki yakınlaşmayı biliyorsunuz.
Musk, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri haline geldi. Sizce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisiyle önce Amerika diyen bir başkan yan yana gelirse ne konuşurlar? Tabii ki Güney Amerika'nın lityumunu. Trump'ın Latin Amerika politikası artık uyuşturucuyla mücadeleden çok Çin'i madenlerden uzak tutma stratejisine dönüyor. Arjantin'deki yeni yönetimle Trump'ın arasının iyi olması tesadüf değil. Arjantin, jeolojik servet kapılarını Amerikan şirketlerine sonuna kadar açmaya hazır. Bu bölge önümüzdeki yıllarda Trump'ın arka bahçesi değil, maden ocağı olacak. Ve Afrika. Kıtanın kanayan yarası Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Akıllı telefonlarınızdan elektrikli araçlarınıza kadar her şeyin içinde kobalt var ve dünyanın kobaltının %70'i Kongo'dan çıkıyor. Ama şu an Kongo'daki madenlerin büyük çoğunluğunu kim işletiyor? Çinli şirketler. Trump'ın danışmanları yıllardır rapor üstüne rapor yazıyor. Afrika'yı Çin'e kaybettik. Geri almalıyız. Trump, Afrika ülkelerine yardım göndermekten hoşlanan bir başkan değil. O, anlaşma yapmayı sever. Göreceksiniz. Afrika'da yeni bir strateji izleyecekler. Belki askeri üsler değil ama devasa maden şirketleri ve onları koruyan özel güvenlik şirketleri Afrika'da daha görünür olacak. Trump, Çin'in elindeki o kobalt tekelini kırmak için Kongo yönetimine reddedemeyeceği tekliflerle gidecektir. Bu tekliflerin içinde rüşvet mi olur, yaptırım tehdidi mi olur, yoksa altyapı yatırımı mı? Muhtemelen hepsi. Tüm dünya bu madenler için birbirine girerken Türkiye nerede? Bizim topraklarımızda Trump'ın iştahını kabartacak bir şey var mı? Olmaz olur mu? Öncelikle bor. Dünya rezervlerinin %73'ü bizde. Bor sadece deterjan değil. Nükleer teknolojiden uzay sanayisine, zırh yapımından enerjiye kadar stratejik bir element. Ama daha yenisi var. Eskişehir Beylikova. Geçtiğimiz yıllarda açıklandı. Beylikova'da dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. Çin'den sonraki en büyük saha. İçinde toryum var, barit var, florit var. Trump'ın veya herhangi bir Amerikan başkanının Türkiye ile masaya oturduğunda ajandasının gizli sayfalarında mutlaka bu madenler de var. Türkiye, nadir bulunan elementler konusunda ne yapmalı? Hangi politikaları uygulamalı? Şimdi Milli Teknoloji Hamlesi yayınlandı. 4. sanayi devriminden sonra yapay zeka devrimi yol haritası belirlendi. Ama %3 veya 4 oranında yüksek teknoloji üreten bir ülkeyiz. Her türlü planlamalara hazır olmamız lazım. Türkiye kendi madenini, kendi işleme teknolojisini geliştirmeye çalışıyor. GZT'de daha önce anlattığımız Tayfun füzesi, Kaan savaş uçağı gibi projelerin başarısı aslında bu madenlere sahip olmamız ve onları işleyebilmemizle doğrudan alakalı. Trump, Türkiye'nin bu potansiyelini biliyor ve emin olun Türkiye'yi Çin eksenine kaptırmamak, Rusya ile çok yakınlaştırmamak için bu maden kartı üzerinden de diplomatik hamleler göreceğiz. Türkiye artık sadece bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda kritik bir ham madde tedarikçisi potansiyeli. Bu da Ankara'nın elini güçlendiren ama aynı zamanda riskleri artıran bir durum. Toparlayalım arkadaşlar. Dünya haritası yeniden çiziliyor. Ama bu sefer sınır çizgileriyle değil, maden damarlarıyla. Adı havalı ama aslında çok zor bulunmayan değil, çok zor işlenen elementler. Donald Trump eğer tekrar güç sahibi olursa veya onun açtığı yoldan giden Amerikan politikası dünyayı dev bir monopoli tahtası gibi görürse, Grönland'dan Afganistan çöllerine, Kongo'nun ormanlarından Ukrayna'nın steplerine kadar her yer Amerikan endüstrisini besleyecek kaynak olarak kodlanıyor. Buna ister yeni nesil sömürgecilik deyin, ister stratejik madencilik, İsterseniz de realist dış politika. Adı ne olursa olsun, önümüzdeki 10 yılın en büyük kavgaları petrol kuyuları başında değil, lityum tuzlalarında ve kobalt madenlerinde çıkacak. Geleceğin büyük güç mücadeleleri sınır çizgileriyle değil, maden haritalarıyla şekillenecek gibi görünüyor. Ve Trump bu kavgaya elinde bir tüfekle değil, elinde bir hesap makinesi ve devasa maden kamyonlarıyla girmeye hazırlanıyor. Ülkeler için iki seçenek var. Ya madenlerinizi ortaklık adı altında bu devlere açarsınız ya da istikrarsızlık içinde boğuşursunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir ülkenin çok zengin madenlere sahip olması o ülke için bir ödül müdür? Yoksa başını beladan kurtaramayacağı bir lanet midir? Afganistan ve Kongo örneklerine bakınca insan acaba hiç olmasa daha mı iyiydi diye sormadan edemiyor. Yorumlarda buluşalım. GZT'ye abone olmayı,
videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor ve biz o değişimi yakalamaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.